Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Yine muhteşem bir tarifle sizlerleyim. Videomu sonuna kadar sesini açarak dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hiçbir detayını kaçırmanızı istemem. Hazırsanız buyurun sizlerle tarife geçelim. Bunun için uygun bir kaseye 3 yemek kaşığı dolusu toz şekeri alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı yani bir küçük paket instant maya ilave edelim. 1 su bardağı ılık su ekledikten sonra iyice karıştıralım. Şeker ve mayanın tamamen karıştığına emin olduktan sonra üzerine bir kapak kapatalım ve sadece 10 dakika mayanın aktifleşmesi için bekletelim. 10 dakika bekletmemiz yeterli olacaktır. Evet, şimdi diğer malzemeleri de sırasıyla ilave edebiliriz. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt. Mayalı hamurlarda kullandığımız su ve süt mutlaka ılık olmalı arkadaşlar. Çok sıcak değil, sadece ılık. 2 adet yumurta kullanacağız. Yumurtaların sarılarını üzerisi için ayırıyorum. 2 tane akını karışımın içerisine aldım. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Ve şimdi öncelikle bu sıvı malzemeleri karıştıralım. İyice karıştığına emin olduktan sonra ununu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Bu arada videomu hangi şehirden, hangi ülkeden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Hamur için toplamda 6 su bardağı tepeleme un kullandım arkadaşlar. Kesinlikle fazla değil. Unun markasına göre evet miktar artabilir ama 6 su bardağın tepeleme undan fazla kullanmanızı istemiyorum. Çünkü bu hamurun özelliği biraz ele yapışması ve kıvamının daha yumuşak olması. Öncelikle bu şekilde spatula ile iyice karıştıralım. Daha sonra kalan unu da ilave edelim. Bu aşamada elinizle de karıştırabilirsiniz ama ben tercih etmedim. Evet, kalan unu da ilave ettikten sonra 1-2 tur bu şekilde karıştıralım. Ve sonra elimizle yoğurmaya devam edelim. Mayalı hamurlarda hamur ne kadar yumuşak olursa sonuç o kadar güzel olur. Ama tabii ki kullanılan unun da miktarının dışına çıkmamak lazım. Burada miktar önemli. Tariflerde iyi sonuç almak istiyorsak mutlaka verilen ölçülere dikkat etmeliyiz. Bakın gördüğünüz gibi hamur elime yapışıyor. Burada size küçük bir anımı anlatmak istiyorum. İnsanlar hani küçükken yaşadıkları şeyleri unutmazlar, bilinç altına yerleşir. Ben de çok küçük yaşlarda mutfağa girdiğim için rahmetli annem her zaman hamur yoğurduğun kabın etrafı tertemiz olmalı ki senin hamurun güzel olduğu anlaşılsın derdi. Ben bunu hiç unutmadım. O yüzden bütün kurabiyelerde bu şekilde poğaça hamurlarında, ekmek hamurlarında benim için kullandığım kasenin temizliği de çok önemli. Bakın hamuru yoğururken kasemin de etrafını temizlemeyi unutmuyorum. Bakın gördüğünüz gibi hamur toparlandı. Yapışmaması için elime biraz sıvı yağ kullandım. Sıvı yağla tamamen toparlayıp hamuru mayalanmaya bırakacağım. Hamurun kıvamı çok güzel, görüyorsunuz. Artık elime kesinlikle yapışmıyor. Bu şekilde yarım saat, 45 dakika ya da 1 saat arasında mayalanmaya bırakabilirsiniz. Oda ısısına göre bu süre değişebilir. Yani normalde odanız çok sıcaksa, mutfak ısısı iyi ise yarım saatte de mayalanabilir. 45 dakikada da, bu süre 1 saate de çıkabilir. Toplamda 3-4 katına hamurun çıkması gerekir. Bakın bu şekilde benim hamurum mayalandı. Evet, size şimdi gösteriyorum. Hamurun gerçekten kıvamı muhteşem. Toparlayıp içerisindeki maya kokusunu alması için havasını alıyorum. Evet, iyice toparladıktan sonra hamurdan dilediğiniz boyutta, büyüklüklerde parçalar koparabilirsiniz. Yalnız ben cevizden bir tık büyük parçalar aldım. Gördüğünüz gibi çok büyük yapmak istemedim. Sonrasında yuvarlıyorum ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine tek tek hamurları diziyorum. Bugün sizler için saçaklı poğaça tarifi paylaşıyorum. Gerçekten o kadar lezzetli ve o kadar güzel oldular ki pastaneden aldıklarınızı aratmayacak kadar. İnanın evde yapılan unlu mamullerine, yemeklere ben her zaman, benim tercihim onlardan yana, hazır almaktan yana değilim. Evde kendiniz bu şekilde hem daha temiz hem daha sağlıklı, hem kullandığınız malzemelerin içeriğini biliyorsunuz, daha seçici oluyorsunuz. Kesinlikle evde yapmanızı tavsiye ederim hazır almak yerine. Gördüğünüz gibi yapılışı da çok pratik. Evet, hamurlar hazır. Şimdi bu şekilde de tepsi mayası için bir 25 dakika 30 dakika bekletelim.
Sonrasında üzerine ayırdığımız 2 tane yumurta sarısı vardı. Onun üzerine bir çay kaşığı dolusu pekmez ilave ettim. Pekmez ilave etmemin nedeni de üzerleri kızarırken daha güzel bir renk almasını sağlamak. Başka bir sebebi yok. Şimdi bütün poğaça hamurlarının üzerine yumurta sarılarını sürelim. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak isterim sizlere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı, videolarıma yorum yapmanızı, beğenmenizi tavsiye ederim. Çünkü sizlerin beğenileri ve yorumları kanalımın büyümesi için gerçekten çok kıymetli. Çok fazla aktif olamıyorum. Aynı zamanda çalıştığım için çok fazla tarif paylaşamıyorum. Ama umarım bundan sonra daha sık video yüklemek istiyorum sizler için. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de yorum yaparak, kanalıma abone olarak, bildirim zilini açarak bana destek olursanız bu beni çok mutlu eder. Şimdi ben üzerlerine beyaz haşhaş kullandım. Susam da serpebilirsiniz. Hiçbir şey serpmeden de pişirebilirsiniz. Daha önceden ısıttığım fırında 180 derece, 200 derecelik fırında ayarı önemli değil ama her fırının ısısı farklı olduğu için 180 ya da 200 arası poğaçaları pişirelim. Bakın altı üstü nar gibi kızardı. Hemen kullanmayacağım. Üzerine örtüyorum. Yine bir 15-20 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Evet, poğaçalarım hazır. Şimdi sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Kesinlikle abartmıyorum. Pamuk gibi yumuşacık. Yani dokunabildiğiniz kadar. Altı üstü yumuşacık. Bu şekilde yapıp tepsi tepsi tamamen soğuttuktan sonra hava almayan kutularda ya da paketlerde dondurucuda saklayabilirsiniz. Size tavsiyemdir. Hazırlayın. Kullanmadan önce 1-2 saat öncesinde çıkartın. Yine aynı dokuya sahip olacaktır. O zaman kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde, isterseniz benim gibi birazdan dolgulu hazırlayıp servis edebilirsiniz. Kahvaltı sofralarınızda direkt de kullanabilirsiniz. Şimdi dereotu ve süzme peynirim var. Bu şekilde krem peyniri de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Ben şimdi bu ikisini poğaçalarımın arasına ve dış dolgusu olarak kullanacağım. Poğaçaların ortasını gördüğünüz gibi keselim ve içerisine peynir sürelim. Ben daha öncesinde herhalde çok uzun zaman oldu. Çikolatalı da yapmıştım. Bu şekilde içerisine çikolata sürüp kenarlarında fındık, file fındıkla kaplamıştım. O da aşırı lezzetli oluyor. Dediğim gibi burada hangi malzemeyi kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. İçine sürdüm. Kenarlarını da böyle bıçağın dışıyla sıvıyorum peynirle ve bolca dereotuna batıracağım. Bakın. Hem görseli hem de lezzeti damaklarınızı şenlendirecek. Gerçekten bakar mısınız? Tek kelimeyle muhteşem oldular. Mutlaka deneyin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Ben bu poğaçaları kimler için yaptım? Videonun sonunda sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Aslında çok güzel bir niyetle başladık bunları yapmaya. Sonrasında kimlerin yiyeceğini bilerek özellikle de sevgimi, fazlasıyla sevgimi de katarak bu güzel poğaçaları hazırladım. Videonun sonunda izlerseniz sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi yapılışı da çok pratik. Son bir tane daha göstermek istiyorum sizler için. Bu ve benzeri birçok tarifi kanalımda bulabilirsiniz. Diğer videolarıma da göz atmanızı öneririm. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yeni yüklediğim tariflerden hemen haberdar olur ve izlersiniz. Sonuncu poğaçayı da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalımdaki tarifleri gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Çünkü deneyip de beğenmediğim hiçbir tarif sizlerle paylaşmadım. Mutlaka verdiğim ölçülere, tarife uyarak hazırlarsanız çok iyi sonuçlar alırsınız. Evet, şimdi ben susuyorum. Siz izleyin istiyorum bir süre. Yani inanın evde yapıldığına hiç kimse inanmayacak. Çok ama çok lezzetli oldular. Kesinlikle denemenizi, bu tarifi sevdiklerinizle paylaşmanızı istiyorum. Yiyenlerden de tam not alan çok ama çok lezzetli saçaklı poğaçalarım hazır. Son olarak iç dokusunu da paylaşmak istiyorum sizlerle ve videonun başında söylediğim gibi sizlerle poğaçaları kimler için yaptığımı paylaşacağım. Biliyorsunuz okullarda yerli malı haftası kutlanıyor, bu bir haftadır. Oğlum da sınıfta böyle bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Biz de onunla ne yapalım diye düşünürken saçaklı poğaça aklımıza geldi. Bu poğaçaları ben 6. sınıf öğrencileri için hazırladım. Öğrencileri ve öğretmenleri için.
Onlar da afiyetle yediler. Bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu izlediyseniz dediğim gibi yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.